Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bugün menümüz... Allah! Kablon varmış Memo. Menümüz biraz farklı. Ne var? Limon gibi bir şey var. Bu ne o abi? Portakalımsı. Portakalımsı değişik bir şey. Değil mi? İlginç şeyler var. Mehmet, iyice biz alıştık arkadaşlar Bangladeşli olmaya. Ben burada yatıyorum. Mehmet burada yatıyor. Yerleştik buraya. Şurada bak şimdi camı açayım bir sese bir bak. Allah. Camı açmadan da açmaya da gerek yok gerçi. Bak. Dün alem yaptılar herhalde korna sesi. Vallahi arkadaşlar günaydın. Biz şimdi oteldeyiz. Bangladeş'teyiz. Bangladeş'i gezmeye devam ediyoruz Memo kardeşine beraber. Bugün ama ben Memo'yu tek bırakacağım. Öyle görünüyor değil mi Memo? Size bu videoda Bihari'leri anlatacağım. Vatansız topluluk diye adlandırılan geçen bir topluluğu anlatacağım. Buradan bir 40-45 dakika uzaklıkta görünüyor ama siz ona taksiyle 1,5 saat deyin. Ama her sabah ne yediğimi size göstermek istedim. Bir tane yumurta koyuyorlar. Zaten o da pişmişse yiyebiliyorum. Şansımız artık pişmiş görünüyor ve meyve koyuyorlar ve ekmek. Şöyle de reçel ve bal geliyor, odaya geliyor. Sabahın 8'inde 9'unda tık 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 kahvaltıyı buraya koyuyorlar, gidiyorlar. Kahvaltımı göstereyim size dedim. Video başlamadan önce Allah ya. Başkentteyiz, Dakka'dayız. Ya bu korna seslerinden anlıyorsunuzdur. Çok ilginç bir video geliyor. Ama videoya başlamadan önce bir beğeni, bir like. Abone değilseniz de abone olursanız kanalıma sevinirim. Yorum atarsanız da emoji bile olur. Mutlu olurum arkadaşlar. Video şu elma ile beraber başlayalım. Şimdi geldik işin cafcaflı kısmına. Tuktukçulara derdinizi anlatmaya. Gideceğimiz yeri söylemeye. Lan ne bu korna aşkıdır be kardeşim. Bir yol verirseniz biraz arkadaşlar. Allah. Görüyor musunuz karışıklığı? Gerçi izleyenler artık videolara alışmıştır ya. Ben de alıştım. İnanılmazlar. Hiçbir ilerleme yok bu konuda yani. Hiç sıfır. Mogammal. Oo, bu özel tuk. Hoppa. Kod. Arkadaşlar burada Uber çalışıyor. Hem de tuktuklar için bile çalışıyor. Bilginiz olsun. Sokakta bulamadım. Uber'den çağırdım tuktuku. Şimdi gideceğiz bununla beraber. Tuktuk ve Patao adında bir uygulamalar var. Taksi uygulaması. Bangladeş'e gelirseniz Uber'i ve onu kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir yarım saatlik yolumuz var. En azından sokakta pazarlıkla uğraşmadım. Direkt uygulamadan ne ödeyeceğimi öğrendim. Bir diyeceğiz. Bihari Road Camp. Ha? Bihari Road Camp. Bihari Road Camp. Aynen. Gidiyoruz. Thank you. Geldik. Bihari halkının yoğunlukla yaşadığı bölge. Burası Biharilerin kamp bölgesi diye geçiyor aslında ama ana bölge olarak Murpir bölgesi. Murpir mi, Mirpur mu ne? Öyle bir bölge. Bu bölgenin adı. Sadece Bangladeş'te 300 ila 500 bin arası bir Bihari halkı yaşıyor. Yani sadece Bangladeş'te. Toplam nüfusları bunun ne kadar gerçek değil bilmiyorum ama 100 milyona yakın bir nüfusları var. 100 milyona yakın. Burada yaşayan bir tekstil fabrikasına gitmiştim hatırlıyorsanız. Oradaki o kardeşle konuşmuştum. Türkçe konuşan o arkadaşlar. Dedi ki abi oraya tek gitme, orası tehlikeli. Başına bir şey gelebilir, lütfen dikkat et dedi. Yani istersen birilerini göndereyim yanına falan dedi ama ben kabul etmedim. Çünkü böyle yerlerde şimdi gündüz vakti bana bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Ve Bangladeş'te tehlikeli bir yerin de pek olacağını zannetmiyorum açıkça söylemem gerekirse. Çünkü burada yabancıya zarar vereceklerini pek aklım ermiyor ya. Pek yani bilmiyorum. Öyle bir durumla karşı karşıya kalacağımı hiç düşünmüyorum burada. Burada da gerçi Hindistan'da birkaç sıkıntı yaşamıştım da burada hiç olmadı. Hiç yaşamadım. Şimdi bu Bihari halkı Güney Asya'da arkadaşlar. Özellikle de Hindistan'ın Bihar eyaleti kökenli bir etnik grup. Bahsedeyim bari yürürken biraz daha. Aynı zamanda bu bölgeye de Bangladeş'te de yaşıyorlar. Tarihi ve siyasi olaylar nedeniyle Hindistan'da, Pakistan'da ve burada Bangladeş'te farklı rolleri ve durumları olduğu için özellikle Bangladeş'te çok fazla dikkat çeken bir azınlık grup. 1947'de selamünaleyküm. Hindistan'ın bölünmesinden sonra birçok halk göç ediyor. Özellikle Bihari halkı buraya geliyor, Bangladeş'e geliyor. Biraz beni takip ediyor ya tuktukla. O zamanki Doğu Pakistan'a aslında, şimdiki Bangladeş'e geliyor.
Bu göçün bir sonucu olarak da Bangladeş'te Bihari diye bir topluluk oluşuyor. Bu göçün sonucu olarak şu çocuk beni takip ediyor arkamdan da rikşayla. Meraktan ama şey değil. Yani çok iyi düşünüyorum belki. Evet öyle geliyor olabilir ama ben meraktan olduğunu düşünüyorum. İşte o zaman da o göçten sonra Bangladeş'te Bihari topluluğu oluşuyor burada. Şimdi böyle tam yaşadıkları bölgeye doğru giriş yapıyorum. Tabi burada kendi Bangladeş halkından yaşayanlar da var ama birçoğu Bihari halkı. Çok alt seviyelerde, çok düşük seviyelerde yaşıyorlar arkadaşlar. Buradaki halk vatansız olarak adlandırıyorlar buradaki halkı. Bunun sebebini de anlatacağım size. Birçoğu Urduca konuşuyor. Tabi burada yaşayanlar Bengalce'de öğrenmiştir. Pakistan'daki resmi dil de Urduca zaten. Oradakiler de Urduca konuşuyor. Şimdi Bihari halkının kültürel farklılıkları nedeniyle buradaki Bengal halktan ayrışıyorlar doğal olarak ve toplu halde yaşıyorlar. Ama yürürken dikkatinizi çekiyordur kılık kıyafet vesaire. Aslında çok da Hindistanlılardan, Pakistanlılardan, buradaki Bengallerden çok da farklı değil. Yemekleri bile çok farklı değil. Yemekleri, kültürleri, dansları, birçok şeyleri aynı. Mesela buradaki Bangladeş'te Bengal bunların yaptığı düğünler Hindistan'daki düğünlere çok benziyormuş. Çok aynıymış. Müzikler birebir aynı olduğunu söylediler. Devam edelim. 1971'de arkadaşlar Bangladeş bağımsızlığını kazanıyor. Bihari halkının, yani bu bölge halkının bir kısmı Pakistan'ı destekliyor. Bu durumda burada yaşayan, Bangladeş'te yaşayan Bengal milliyetçileri ile Bihari halkı arasında bir gerilime neden oluyor. Savaş sonrasında da birçok Bihari vatandaşlık haklarından mahrum kalmış ve Pakistan'a geri dönmek istemiş. Ama Pakistan geri dönmek isteyen bu Bihari halkını ülkesine kabul etmemiş. Böylece burada Bangladeş'te vatansız bir toplum olarak sıkışıp kalmışlar o dönemde. Ama 2008'de bu araştırdığım veriler, bilgiler, bilginiz olsun. Net bir ağızdan duymadım ama 2-3 kaynakta araştırdığım verileri aktarıyorum size. Bangladeş'te burada Bihari halkına vatandaşlık ve oy kullanma hakkı tanınmış. Yani bu vatansız kelimesinden sıyrılmışlar gibi düşünebiliriz. Ama tabii kaç kişi vatandaşlık aldı, kaç kişi bu işlerle uğraştı bilmiyorum. Hava kirliliği buralarda da çok yoğun hissediliyor. Şunlara bak, şunların güzelliğini. Bunlara o kadar üzülüyorum var ya. Bihari Camp Road diye, kamp yolu diye geçiyor bu bölge. Şimdi bu sol tarafında binalar var ama sağ tarafta dükkanlar, arkalarında böyle gene ufak tefek evler var. Bak şunlar hep bir ev aslında. Bu bölge. Aralara gireriz şimdi. Aralarda dolaşırız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yani bu halka vatansız denmelerinin sebebi bu. Pakistan'a geri gitmek istiyorlar. Pakistan almıyor. Sonra burada sıkışıp vatansız bir toplum olarak kalıyorlar. Onu anlattıktan sonra bölgeyi gezmeye başlayabiliriz, devam edebiliriz. Zaten Bangladeş'in genel olarak sokakları birbirine çok benziyor zaten. Yani genel olarak her yer aynı arkadaşlar. Şimdi biz geçen videolarda çok göstermedim size ama zengin bölgesine de bir uğradık, bir akşam yemek yemiştik. Türk abiye gitmiştik ya. O abi ya o bölgede de aslında evet farklı binalar, farklı kafeler, restoranlar, kılık kıyafet alabileceğiniz mağazalar var ama genel olarak hemen iki arka sokağa gene çok farklı bir yeri andırmıyor Bangladeş'te. Yapabilirsem de belki bu gençlerin gittiği kafeler, restoranlar, oralardan da video yapmaya çalışırım size. Selamünaleyküm. Köpekler de dükkanların önünde bekliyor ki belki biri bir şey alır da biri bir şey verir de yeriz. Ne kadar doğuruyorsunuz ya. Bunlar sokakta geze geze birbirleriyle çiftleşiyorlar. Hep yavru kedi köpek oluyor her yere. Kedi çok yok görmedim ama köpek çok gördüm Bangladeş'te. Baksana şu ara sokağa. Ya buraya gelmişken belki de birçoğunuzun Bihari diye bir halktan haberi yoktu. En azından biraz öğrenmiş olalım birlikte. Bak bekliyor bak ana. Ana bekliyor orada ana. Bu tavukları müşteriler seçiyor arkadaşlar burada. Selamünaleyküm. Seçiyorlar. Bak, kedi de burada bak kedi. O da gördü onu, bir şey yapmıyor, yemeğini bekliyor. Kota taka. Kota taka. How much? 200, 300? 320. Do you speak English? Yes? Do you living here? Adam konuşmuyor. Do you living here? Konuşmayı çok tercih etmedi ablam.
Can, ay Can. Sana kemik alalım. Bak. Her şey çok zor ya. Altyapı sorunu var. Bak suyu gelip buradan hanımlar dolduruyor kovalarını, evlerine taşıyorlar. Altyapı sorunu çok, elektrik sorunu çok, iş sorunu çok. Belki de bu sokakta gördüğümüz birçok dilenci Bihari halkından arkadaşlar. Baksanıza. Mending Japan. Ya, selam. Ha? Mending I didn't Japan. understand. Türkiye. Türkiye. Şöyle ara sokağa girelim. Hanımlar su doldurmaya geliyor. Yüksek ihtimal günün belirli saatlerinde sadece su veriliyor. Dünya üzerinde çok farklı yaşamlar gerçekten var. Çok farklı hayatlar gerçekten var. Ama Bangladeş bunların en farklısı olabilir. Gerçekten çok farklı hayatları Bangladeş'te görebilirsiniz. Benden korkan da oluyor. Korkup sağa sola çekilen de oluyor. Hissediyorum korktuğunu o bakışlarından. Yabancıyım ya. Dediğim gibi kılık kıyafetleri gerçekten Hindistan'dakilere, buradakilere çok benziyor. Şöyle devam edelim bakalım. Bir göz odada yaşıyorlar. Sanmayın ki kira değil. Selamünaleyküm. Birçoğundan kira alıyorlar ha arkadaşlar. Bu tren raylarının etrafında gezmiştik ya, hatırlıyorsanız. Oradaki o delme çatma yerlerden bile kira alıyorlardı ya. Çöküyorlardı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Veriyorlar kira. Zaten asgari ücretten bahsetmiştik. 165 dolar yanlış hatırlamıyorsam. Tekstil fabrikasında çalışan işçilerin öyleydi en azından. İşte onun 50 doları kiraya gitse, 30 dolar 50 doları kiraya gitse, harcaması olsa bu su derken ne kalıyor insanlara? Dünya üzerinde çok zıt yaşamlar var. Her yerde. Tekrar yine o pazara çıktım. Ana pazara, ana merkeze doğru çıktım. Hep bir bölgeye toplamışlar. Hep. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Neydi ya? Tomar nam ki? हमारा नाम मोहम्मद अमीन। Muhammed Amin. Amar nam Ugur. Muhammed Amin. Ugur. Yeah, from Turkey. तुर्की का Turkey. Turkey. You Bihari? जी Ji. All Bihari people. स्थान है लेकिन All Bihari people. बांग्लादेशी हैं, बिहारी है लेकिन Bihari here. Hmm. Bihari people is हमारा पुरुष वो इंडिया से आए थे, India, लेकिन हम लोग यहाँ का जन्म है, Jammu. जन्म पैदा Jammu, पैदा Paydam. हुआ। ये हमारा बड़े भाई, ये अपना फोटो देना, मेरा फोटो काहे दे। Toplanlar etrafına. Donuna bat. Donuna bat. थैंक यू थैंक यू। Thank you, thank you. Thank you sir. Bölgedeki insan topluluğuna bakın. Bir de bana bakın. Direkt kabak gibi ortada yabancı olduğum. Direkt anlaşılıyor. Sadece hiçbir şey yani normal böyle giyinsen bile, şunu taksan bile gene anlaşılıyor. Bu arada arkadaşlar sürekli giydiğim o siyah tişört vardı ya. Efil efil tutuyordu beni, rahat rahat böyle geziyordum ama o kadar rengi gitmişti ki artık o tişörtü attım. O tişört artık yok. Yeni efil efil tişörtler bulmamız lazım. O çok inceydi, çok hava alıyordu. Yurt dışından almıştı eşim. Bu da güzel ama o kadar iyi değil. Seyahat ederken çok kıyafete takmıyorum ben. Hep aynı şeyleri giyiyorum farkındaysanız. Yıkıyorum giyiyorum. Çünkü rahat olması önemli benim için. Rahatlığı çok önemli. Nasıl göründüğü önemli değil. Seyahat ederken ama Türkiye'de öyle değil. O da eşimden sonra değişti. Türkiye'de de öyleydi de. İyi giyinmeye başladık evlendikten sonra. Bakın burada balıklar. Selamünaleyküm. Balık satıyor insanlar. Balık pazarı. Her 50 metrede bir köpek ya. Her 50, bir de anlamıyorum. Seveceğim bir köpek mi, saldırgan bir köpek mi? Bakışları bir şey çünkü. Asabi mi yoksa tatlı mı bilmiyorum. Anlaşılmıyor. Burası selamünaleyküm. Nehirler ülkesi Bangladeş. O yüzden her yerde balık var arkadaşlar. Yani balık tüketiliyor burada. Tüketimi çok.
İnsanların şeyi de çalıştıkları işlerde işte gündelik işler yapıyor. Buradaki genel olarak birçok halk yoksulluk sınırının çok altında yaşıyor. Gündelik işler yapıyorlar. Her yerde seyyar satıcılar var. İşte taksiler, rikşalar var, bisikletle insan çekenler falan. Her yerde, bu sadece Bihar halkı için değil, ülkenin %80'i için hayat şartları zor. Kolay değil. Selamünaleyküm. Bak bu dayım da burada balık satıyor. Taki. Kota taka. Araşo. 100 diyor ama $1 herhalde. 1000 olamaz çünkü 100'dür yüksek ihtimal, $1. Tomar nam ki? Amirul İslam. Amar nam Ugur. From Türkiye. Dünya üzerinde belki de adını duymadığımız, bilmediğimiz kaç tane topluluk var, kaç tane etnik grup var. Ben eminim Biharileri birçok kişi duymamıştı, bilmiyordu. Var işte bu bölgelerde, Güney Asya'da özellikle çok fazlalar. Selam. Bak ayağında terlik yok. Birçoğunun ayağında terlik yok ha. Terliksiz buraya basıp geziyorlar. Ne oldu yakışıklı? Selam. Yani sokakta da görüyorsunuz arkadaşlar. Yok yerlerde ayaklarına her şey batabilir yavrucakların. Burada trafik felcini de biliyorsunuz artık, eski Bangladeş videolarını izleyenler anlıyordur beni. Yani bir Allah korusun hastalık bir durumda ambulansın gelip gitmesi bile o kadar zor ki. Şey çok zor yani. Burada insan hastalanmamalı bile. Allah kolaylık versin hastalanana, evinde hasta olana. Çok zor şartlarda yaşıyorlar ya. Çok zor şartlarda yaşıyorlar yani. Çok farklı bir kültürleri, gelenekleri var bir de. Yani Allah yardımcıları olsun. Selamünaleyküm. Türkiye. Different. Where are you from? Bangladesh. You Bihari? Yeah, yes, Bihari. Bihari. Burada balık kesiyor kral. Oturalım yanına, gel. What is your name? Tomar nam ki? My name is Sharfuddin. Shefuddin. My name is Ugur. Yeah. You Shia Sunni Muslim? Yes, Sunni. Bihari Sunni. Sunni. Pure all over Bihari Sunni Muslim. Sunni Müslüman. Bak bu soruyu ilk defa aldım. Müslüman mısın alıyordum ama Sünni'yi almıyordum. Balığın pulları temizleniyor. Burada balığın pulları bile kurutuluyor. Hatırlarsanız tren raylarının etrafında yaşayan insanları çekmiştim. O pullarıyla bile bir şeyler yapıyorlar. Satıyorlar, ediyorlar. Balık temizliyor. Ulan. Çok iştahım kaçıyor burada da. Bizim Memo olmasa var ya en az 7-8 kilo vermiştim ben. Memo'yla abur cubura çok sardık. Ben de yiyorum, içiyorum. Ama yemek yemem yani. Hep abur cubur meyve yerim. Hep abur cubur meyve. Üşeniyorum bir de. İştahım kaçıyor. Yoruluyorum falan ya. Akşam abur cubura sarıyoruz. Meyveye sarıyoruz. Alıştık, bir de her gün yapmaya başladık onu ya. Yemek adam akıllı yiyemiyor çünkü bölgede. İştahımız kapanıyor doğal olarak arkadaşlar, anlayacağınız üzere. Burası bir restoran. Burada yemekler yapılıyor. Yemekler pişiyor bu bölgede. Burası aynı şekilde başka bir restoran. Çok pilav tüketiyorlar. Pilavı çok yiyorlar burada da. Baksanıza şurada gene aile saadeti. Allah'ım ya Rabbim, yavrularım ya. Yavrularım ya. Dünya herkese eşit davranmıyor işte, ne yazık ki. Herkese aynı seviyede davranmıyor. Kapitalist sistem. Bir tarafın burada, yani bir tarafın bir akşam yemeği buradaki insanların belki bir senelik, 2 senelik kazandığı para. 1 senelik, 2 senelik kazandığı para. Dünyanın her yerinde böyle yerler var. Bir taraf çok farklı yaşarken bir taraf çok uç yaşayabiliyor ama burada onu çok yoğun hissediyorsunuz. Bangladeş'te çok yoğun hissediyorsunuz bu durumu. Ama tabii bu çöp olayının
açıkça söylemem gerekirse yoksullukla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani bu çöp olayı fakirlikten gelen bir şey değil. Bu temiz olmama olayı. Bu Hristiyanların genel yani kültürüne işlemiş. Aleykümselam kral. How are you? Yani yoksulluktan ben yoksulum pis olacağım diye bir şey yok. Ne yazık ki bu insanlar bu duruma alışmış. Yani çöpünü sokağa atmaya yani bu duruma alışmışlar yani. Ben yoksulum da illa pislik olacağım dediğim gibi bir durum yok. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama insanların genel kültürü olmuş bu artık. Kültürü olmuş yani. Artık çöp kovası göremiyorsunuz sokakta zaten. Her şey yerde. Bununla ben değişeceğini düşünmüyorum ya uzun yıllar. Yani hiç sanmıyorum bu durumun değişeceğini. Kaçını eğiteceksin? Hadi 1 milyon eğittin, 5 milyon insana eğittin. Ya hadi 10 milyon insana eğittin. Abi kalan ne olacak? Yani bir İç Anadolu bölgesi, bizim İç Anadolu bölgemizi düşünün. 170-180 milyon insanın yaşadığını düşünün bölgede. Kalan ne olacak yani? Kaçını eğitebileceksin bu konuda? Kaçına hijyeni öğretebileceksin? İmkansız gibi bir şey bence ya. Çok zor yani. Kendini eğiten eğitiyor. Kurtaran kurtarıyor işte bir yerlere giden. Ama buralarda doğup yaşayıp büyüyen böyle biliyor tüm dünyayı, tüm hayatı. Sonra başka bir ülkeye gittiğinde de bu hayatı sürdürüyor mu sürdürmüyor mu bilmiyorum. Oraya adapte oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Öyle. Kablolar yine her zamanki gibi karman çorman. Hah gel tanışalım hadi. Kaçıyor. Gel. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. You're my friend. Tamar naam ki? Umid. Tamar naam ki? আমার নাম তামিম। Amar naam Tamim. Ha. You? উমিদ। Umid. Nice to meet you Umid. হ্যাঁ। I am from Turkey. Turkey। Türkiye. Welcome to Bangladesh। Thank you my brother. Which game? Playing Free Fire। Bir oyun oynuyorlar. How old are you? Huh? How old are you? 13, How old? 16, My old is 16. 16. My brother. Your brother? His name is Masoom and her name is Gulab. Gulab. And Ridoy. Ridoy. Lefty Ridoy. Nice to meet you. He is the best man. Nice to meet you. Best man. Best man. Best cricketer. What is this, bro? GoPro. GoPro. Vlogging. Blogging. YouTube. Channel name? Ugur Kola. Good caller. The search the. Do you have internet? Search the game. Yeah. हम पूछ रहे हैं. Türkiye. तुर्की. तुर्की नहीं चाहिए. तुर्की तुर्की. Ver. Yazalım. नहीं लेके नहीं जाएगा. GoPro लिया उसको GoPro ले लेंगे. मेरे मोबाइल से बेची था मुझे. Oğlum Uğur yazdım artık en üste çıkıyoruz ha. Okay? Listen brother. No. I don't see camera. Okay. Ah. No brother. Yes. Okay. Donla var. Okay. Donla var. Pırıl gençler. Bak büyük binalar da var. Şu binanın ya bu kaç katlı? 6-7 katlı. Hemen şu tarafı yani karşı tarafı. O demin gezdiğimiz o ufak evler var ya ara sokaklar. Oralarda yaşayan insanlarla dolu. Oranın karışımı. Selamünaleyküm. Bak ufak kız çocuğu oyun oynuyor. Arkada da 2 erkek uşak oynuyor. Çamaşırlarını öyle kurutuyorlar. Bak yolun orada ipleri asmışlar. İplere ya bırakın ipleri bu kablolar aşağı düşüyor bazı bölgelerde çok. O kabloların üstüne çamaşır asıp çamaşırlarını kurutuyorlar. Gördü bunu bu gözler yani görmeli değil. Yakışıklı. Burası başka bir restoran. Yemek pişiriyorlar burada. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye. Turisko. Turkey. Türkiye. İstanbul. How are you? Fine you? I'm fine. Maşallah. Arabic language Turkey. Turkish. Spanish. No Spanish, Turkish. Buradaki çocukların birçoğu da okula gidemiyor arkadaşlar. Her birinin okula gittiğinde düşünmeyin. Bak şurada
şöyle bir bina var. Belli ki güzel, eli yüzü düzgün bir bina ama şu bölgeye geliyorsunuz, hemen bir arka taraf o ufak evlerde yaşayan insanlar var. Yani eşitsizliği, adaletsizliği daha ne kadar hissedebilirsiniz bilmiyorum. Aynı bunun gibi Koreil bölgesine de gitmiştim, hatırlarsınız. Yani inanılmazdı orası da. Banani Gölü'nün karşısında çok zenginler yaşıyordu ama bir tarafta da yan yatmış, tenekede yaşayan, evlerde yaşayan insanlar vardı. Sıkıntı zordu yani. Bir de çok fare var bölgede. Çok, gerçekten fare yoğunluğu çok. Öyle ya. Şöyle bir sıkıntı var. Sürekli genz ve burun doluyor arkadaşlar. Sürekli genzin ve burnun doluyor burada. Tozdan, pislikten, hava kirli, her şeyi oluyor burada. Yani öyle ya. Şimdilik arkadaşlar anlatabildiğimi anlattım. Hiç böyle çok kesmeden gezdiğim bir mahalle vlogu oldu bu. Etrafı görmenizi istedim ve biraz bilgi verdim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Gerçekten buralarda gezmek hiç kolay değil. Sabır istiyor, efor istiyor, emek istiyor. Bir şeylere gözünüzü kapatmanız gerekiyor. Hava da sıcak. Burada hava sıcak, 35 derece. Bakmayın, kışa, biz de kış yaşıyoruz ama 35 derece burada hava. Sıcak dönemler yani şu dönemler. Allah'a emanet olun. Yani beğenirseniz sevinirim. En azından bir emoji bile olsa bırakırsanız mutlu olurum. Heh, gel. Allah'a emanet. YouTube. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ugur Kola. Heh. Bakarsın. Ugur Kola. Güzeli çocuklar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.